Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size dirençlerin paralel bağlantısı ve Kirchhoff'un akımlar kanunu anlatacağım. Birden fazla direncin bu şekilde birbirlerine bağlanmasına paralel bağlantı diyoruz. Ve n tane direnç birbirlerine bu şekilde bağlanabilir. Toplam direncimizin hesabı ise 1 bölü RT eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 artı 1 bölü Rn şeklinde ifade edilir. Elbette bulunan değerin birimi ohm'dur. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey bu işlemin sonucu bulduğumuz değeri ters çevirmemiz gerekiyor. Lütfen bunu unutmayalım. Kirchhoff'un akımlar kanunu bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı giden akımların toplamına eşittir. Yani I1 artı I2 artı I5 eşittir I3 artı I4 artı I6'dır. Bunu bir devreyle inceleyecek olursak V gerilim kaynağına sahip bu devrede 3 tane direncimiz paralel bağlanmıştır. Ana kol akımımız I akımı birinci düğüm noktasında I1, I2 ve I3 olarak ayrılmakta. İkinci düğüm noktasında birleşerek tekrar ana akımımız I'ya dönüşerek kaynağa dönmektedir. Yani her iki düğüm noktası içerisinde Kirchhoff'un akımlar kanunu der ki gelen akım I eşittir. Giden akımlar I1 artı I2 artı I3'e eşittir. Ölçü aletlerinin gösterdiği değerler üzerinden konuşacak olursak ana akımı gösteren 1. ampermetremizin değeri diğer 3 ampermetrelerin toplamına eşittir. Dikkat etmemiz gereken şey arada herhangi bir seri bağlantı olmadığı için kaynak gerilimimiz dirençlerin üzerine düşen gerilimlere eşittir. Devremizi bir örnekle açıklayalım. 3 tane direncimize bir güç kaynağına paralel olarak bağlayalım. Bu şekilde bir bağlantı yaptığımızda henüz bir paralel bağlantıdan bahsedemeyiz. Ancak düğüm noktalarımızı belirlersek bu devrede artık paralel bağlantı yaptığımızı söyleyebiliriz. Şimdi bu devremizi daha yakından irdeleyelim. Önce dirençlerimizin değerlerini hesaplayalım. Birinci direncimizin renkleri kahverengi, siyah, kahverengi ve altın. Dolayısıyla da direncimizin değeri 100 ohm olacaktır. Nasıl bir hatırlamakta fayda var. Birinci renk ve ikinci rengin değerlerini yan yana yazıyoruz. 1, 0 ve çarpan rengimiz olan kahverenginin değeri 1. Yani 1 ve 0'ın yanına bir tane 0 koyuyoruz. Diğer direncimiz ise 150 ohm değerine sahip. Aynı şekilde 1, 5 yan yana yazıldı. Ve çarpan rengi gene kahverengi olduğu için yanına bir 0 konuldu. Üçüncü direncimiz ise 220 ohm. Yine aynı şekilde hesaplıyoruz. Kırmızı yan yana 2, 2 yazıyoruz. Birinci ve ikinci renklerimizi. Üçüncü rengimiz olan kahverengiyle de bir tane 0 koyuyoruz. 3 direncimizin de değerleri bu şekilde hesaplanır. Toplam direncimizi hesaplayacak olursak formülümüze göre 1 bölü 100 artı 1 bölü 150 artı 1 bölü 120'den 70.000 bölü 3.300.000 gibi bir değer buluruz. Ama bunu ters çevirmemiz gerekiyor toplam direnci doğru bulmamız için. Ters çevirdiğimizde işlemimizi yaparsak da toplam direncin yaklaşık 47 ohm olduğu ortaya çıkar. Yani biraz evvelki çizmiş olduğumuz 3 tane paralel bağlı direnç devreye sanki 47 ohmluk tek bir direnç bağlıymış gibi davranır. Ama neden 47 ohmluk direnç bağlamıyoruz? Bir tane de 3 tane paralel direnci birbirine bağlıyoruz. Şimdi bunun sebebini inceleyelim. Önce devremizi nasıl yapacağımıza bir bakalım. 3 tane direncimizi ve güç kaynaklarımızı aldık. Ampermetrelerimizi aldık. Güç kaynağımızın artısından ampermetremizin miliamper kademesine girdik. Daha sonra
ana akımımızı ölçen ampermetremizin kom ucundan çıkıp diğer kol akımlarını ölçecek olan 3 ampermetrenin miliamper kademelerine girdik. Bu ampermetrelerin kom uçlarından çıkıp dirençlerimize girdik. Dirençlerimizden de çıkıp kaynağımıza eksisine dönüşümüzü tamamladık. Tabii ki düğüm noktalarımızı göstermeyi unutmuyoruz. Ohm kanununa göre devrenin toplam direnci 47 ohm ise ve kaynak gerilimi 5 volt ise devrenin ana akımı I eşittir V bölü RT'den 5 bölü 47, o da 0,106 amper çıkar. Dolayısıyla da devrenin ana akımı 106 miliamper olur. Kol akımlarına bakacak olursak birinci direncimizin değeri 100 ohm'du ve üzerine düşen gerilim kaynak gerilimine eşitti. Dolayısıyla I1 akımı 5 bölü 100'den 0,05 amper, o da 50 miliampere eşit olur. Aynı yöntemle R2 direncinin üzerine de 5 volt kaynak gerilimi düşülüyor. Dolayısıyla 5 bölü 150'den 33 miliamper akım buluruz I2 akımını. I3 akımını ise 5 bölü 220'den 23 miliamper buluruz. Devremizdeki yaptığımız hesaplamalara göre kol akımları bu şekilde olacaktır. Yani 106 miliamperlik kol akımı kaynaktan çıkarak, ana akımımız daha doğrusu düzeltiyorum. Ana akımımız kaynaktan çıkarak birinci düğüm noktasına girecek. Oradan birinci kola 23 miliamper, ikinci kola 33 miliamper, üçüncü kola 50 miliamper olarak dirençlerimiz üzerinden geçip ikinci düğüm noktasında birleşip tekrar 106 miliamper olarak kaynağımıza dönecektir. Evet. Peki neden paralel bağlantı yapıyoruz? Niçin bunu tercih ediyoruz? Şimdi ona bakalım. Farz edelim ki iki çeşit lambamız var. Birinci lambamız 12 voltta çalışıyor. 0,1 amper akım çekiyor. İkinci lambamız da 12 voltta çalışıyor ve o da 1,15 amper çekiyor. Dikkat edecek olursak yaklaşık 10 katlık bir akım farkı var iki lamba arasında. Biz bu iki lambayı ayrı ayrı kaynaklardan çalıştırabiliriz. Peki ayrı ayrı kaynaklardan çalıştırmaya gerek var mı? Hayır, yok. Çünkü kaynağın birini iptal edip iki lambayı da paralel bağlayarak tek bir kaynak üzerinden çalıştırabiliriz. Zaten şehirdeki şebeke sistemlerimizde, yani evlerimizde, iş yerlerimizde bütün aslında lambalar birbirlerine paralel bağlıdır. Paralel bağladığımızda peki ne olacak? Bir ilk lambamıza kaynağımızın artısını bağladık ve eksiği de bağlayarak devrimizi tamamladık ve ikinci lambamızı da buraya paralel bağlayarak devremizi oluşturduk. Kol akımımız 1,25 amper olacaktır ve 1,25 amperlik akım birinci düğüm noktasından lambalarımıza kendi akımları değerinde ayrılacak ve lambalardan çıkan akım ikinci düğüm noktasına tekrar birleşip kaynağımıza dönecektir. Şimdi kanalıma abone olun. Subscribe now.